bir şeyin kendisinin aynısından yapması imkansızdır. Ama oluyor. İnsanın hayretten ağzı açık kalmaz mı? Hiçbir ateistlerin bundan bahsettiğini duydunuz mu? Burada düşünmeye başladığında Allah Allah demek zorunda kalırsın. Şeytan bunu bildiği için bu konuda sana vesvese vermez ki bu konuyu düşünmeyesin. Yahu her ağaç böyle değil. Allah'ın varlığına delil arıyor ya. Çok ilginç ya. Ağacın bütün programı çekirdekte yazılıyor. Ama çekirdeğin içinde kendisi gibi çekirdek üretecek bir yazılım yazılıyor. Bu cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Çekirdek içindeki yazılım kendisi gibi yazılımı olan bir çekirdek üreten bir yazılım. Böyle bir şey tasarlasak mutlaka yazılımcı arkadaş vardır aramızda, bilgisayarcı arkadaş vardır. Bir program tasarlasak ki program kendi kendisinden üretiyor. Böyle bir program tasarlasak. Veya bir makine tasarlasak ki bu makinenin ürünü kendisi olsun. Böyle bir makine tasarlayabilir miyiz? Makine birebir aynı olacak. Yani bir mikrofon yapacağız. Bu mikrofon bir mikrofon yapacak. Nasıl? Bir kamera yapacağız. Kamera da kamera üretecek. Nasıl? Öyle bir şey olsaydı farz-ı muhal olmaz ama aklen mümkün değildir. Aklen muhaldir. Yani yapanla yapılan arasındaki sıfat birebir aynıysa üretemez. Dikkat edelim buraya. Bir mantık kuralıdır bu. Birebir yapan ve yapılan arasında sıfat birebirse o onu yapamaz. Mutlaka yapanın daha çok sıfata sahip olması gerekir. Bilgisayar yapanın bilgisayardan daha mükemmel, mikrofonu yapanın mikrofondan daha mükemmel, kitabı yazanın kitaptan daha mükemmel olması bir zorunluluktur, bir mecburiyettir. Hiçbir zaman çimento fabrikasından çimento fabrikasını ürettiremezsin. Farz-ı muhal, buraya dikkat edelim, farz-ı muhal. Bir makine yaptık ve o makine kendisi gibi bir makine üretseydi, bunun teknolojik seviyesi hakkında ne söylerdik? Mesela bir araba yaptık, arabada kendisi gibi araba üretseydi. Hatta şöyle bir şey olsaydı, arabayı alıyoruz, arabanın kolunun kulpunu koparıyoruz, toprağa dikiyoruz, oradan da bir araba çıksaydı. Bu nasıl bir teknoloji olurdu? İnsanlar göre göre gözlerinin önünde kainatın en büyük mucizesini fark edemez oldular. Nedir o? Ağacın dalını kes, toprağa dik, ağaç çıkıyor. Bu nasıl bir teknoloji? Bu nasıl bir seviye? İnsan gözüyle gördüğü için sürekli görüyor ya, habire görüyor ya normal. Çimento fabrikasından çimento fabrikası çıkartamazsın. Şeker fabrikasından şeker fabrikası çıkartamazsın. Uçak fabrikasından uçak fabrikası çıkartamazsın. Tren fabrikasından tren fabrikası çıkartamazsın. Hiçbir şey kendisinin müsebbibi olamaz. Kendisini yapan olamazken ağaçtan aynı ağaç çıkıyor. Hayvandan aynı hayvan, insandan aynı insan çıkıyor. Eğer bir makine yapsaydık da kendi kendine meydana getirseydi, bir telefon imal ettik, telefon kendisi gibi telefon meyvesi verseydi falan böyle yapsaydı, insanın ağzı hayretten açık kalırdı. Bu nasıl bir teknoloji ya demez miydi? Şimdi gözümüzün önünde Allah elmadan elma, armuttan armut, kertenkeleden kertenkele, bülbülden bülbül, gülden gül, insandan insan yapıyor ya. Birebir aynı. Bu nasıl bir teknoloji? Hadi buna sebep söyleyelim. Sebep ve sonucu aynı anda sebebin daha fazla sıfata sahip olması lazım gelirken birebir aynıydı olduğu halde o onu yapıyor gözüküyorsa esbabla mesela var. Bunun tek bir açıklaması vardır. Nedir o? Birisi müdahale ediyor. Birisi müdahale ediyor. Başka türlü aklen bir şey kendi kendisini yapamaz. Bir şeyin kendi kendisini yapması, kendisinin aynısından yapması muhaldir. İmkansızdır. Ama oluyor. Arabanın kulpunu koparıp da toprağa aslında bir araba çıksa insan der bu ancak çizgi filmlerde olur değil mi? Arabanın kulpunu kopartıp atacaksın toprağa araba çıkacak. Tekerini sökeceksin atacaksın toprağa araba çıkacak. Böyle bir şey olur mu? Olsaydı insanın hayretten ağzı açık kalmaz mıydı? Yahu her ağaç böyle değil mi? İnsan ne kadar gaflette. Allah gözünün önünde varlığını insanın gözüne çakıyor yani. İnsanın gözüne çakıyor. Varlığını ağacın kendi kendine kendisi gibi bir netice verdiğini gören adam Allah'ın varlığına delil arıyor ya. Canlıdan aynı canlının çıktığını gören adam Allah'ın varlığına delil arıyor ya. Mantıken bir şey kendini yapamayacağını gösteriyor ki bu şey ancak Allah'ın müdahalesiyle olur aşikarken Allah'ın varlığına delil arıyor. Allah var mıdır diye soruyor. Eğer Allah var mıdır diye soruyorsan o halde ağacın kendisi gibi ağaç yapmasını normal kabul ediyorsun demektir. Hayvanın kendisi gibi hayvan yapmasını normal kabul ediyorsun, sıradan kabul ediyorsun demektir. Peki hadi bir netleştir de, hadi bana bir izah et bir şeyin kendi kendisi gibi bir şeyi yapmasının mekanizmasını bana izah etmek isteyen var mı? Anlatmak isteyen var mı? Hiçbir ateistlerin bundan bahsettiğini duydunuz mu?
Bir canlı nasıl olup da kendisi gibi bir canlının meydana getirdiğine, bu canlı meydana getiren yazılımın nasıl var olduğuna ilişkin ateistlerin herhangi bir şey söylediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Konuyu saptırıp başka bir tarafa çeker, öyle cevaplar. Niye? Çünkü o konuya söyleyecek bir şey yoktur. Üstad diyor ki 4 şeyin sebebi yoktur. Vücut, var olmak, hayat, nur, rahmet. Bunların sebebi yoktur. Ne demek sebebi yok? Allah doğrudan doğruya yaratır. Araya sebep koyamazsın. Şimdi Allah doğrudan doğruya yaratıp araya sebep koyamadığı için burada düşünmeye başladığında Allah Allah demek zorunda kalırsın. Şeytan bunu bildiği için bu konuda sana vesvese vermez ki bu konuyu düşünmeyesin. Düşünürsen Allah demek zorunda kalırsın. Esbab ve müsebbebat. İman ve inkar arasındaki o sınırı belirleyen esbab ve müsebbebata insanın nasıl vaktidir. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.